Başka kurşunun kalmış mıdır Silo? Yok, hepsini bitirmişim. Bilo ağa, sen yatakta değil miydin? Yok, ufak su döküydüm. Ula sümüklü Silo. Beni niye vurmak istiyorsun? Fedakarlık yapacaklarsa, açlığa, tokluğa katlanacaklarsa, sabırlılarsa yapsınlar. Bu özelliklere sahip değillerse bu mesleği seçmesinler. Sonra acı çeker, üzülür, dönüşü olmayan bir yola girmiş olurlar diyerek sinemanın, oyunculuğun dikenli, zor bir yol olduğunu söyleyen ve yıllardır bu yolda yürüyen bir aktör Mehmet Bulduk'un hikayesi sizlerle. Oy! Ne diyecek? Fidan gibi delikanlısın. O avukatsın, sen de ustasın. O zenginse sen de koskocaman usta. Usta! Usta! Mehmet Bulduk 1959 yılında İstanbul'da esnaf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Ailesi onu daha küçük yaşta çocuk oyunlarını izletmeye götürür. Arkadaşlarıyla kurduğu oyunlar hep tiyatro tarzında olur. Onlara taklit ve muzipçe hareketlerde bulunur. Benim bu halime çok gülerlerdi. Birlikte çok eğlenirdik. Okul yıllarımda müsamere çalışmalarıyla tanıştım. Ortaokul son sınıfta Türkçe öğretmenimin beni keşfetmesiyle içimde bastırılmış yetenek ortaya çıktı. Eskiden liseler arası tiyatro yarışmaları vardı. Okulumuz da bu yarışmaya katılmak için hazırlıklara başlamış. Türkçe öğretmenimiz ortaokul ve lise bölümünde okuyan bütün öğrencileri yetenek sınavına sokarak başaracağına inandığı öğrencileri seçerek takımını oluşturdu. Bu takımın içinde ben de vardım. Çok heyecanlıydım. Provalar yapıldı. Gösteri günü geldi çattı. Sahneye çıktık. İşte ne olduysa o zaman oldu. Bu işin eğitimsiz olmayacağına inandığım için şehir tiyatrolarının kursiyer çocuk bölümüne ailem kaydımı yaptırdı. Ben artık mesleğimi buldum dedim. Değiş o değiş. Hala sahnelerdeyim. Okuldaki ilk amatör oyunum Molière'in Cimri adlı oyunu. Bu mesleği seçmeme sebep oldu diye konuşur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olur. Bölüm başkanı ve sahne hocası Yıldız Kenter'dir. Kendisinden çok şey öğrendim der. Konservatuarda her yıl sergilenen gösterilerde okula ilk girdiği yıldan mezun olana kadar bütün oyunlarda rol alır. Bu oyunları hocam Yıldız Kenter yönetti. Oynadığım oyunlardan bazıları şunlardır: Brian Frey'in yazdığı Verel'in Yeni Dünya, Shakespeare'in oyunlarından birer kolaj çalışması ve Çehov'un Martı adlı oyunu der. Mehmet Bulduk şehir tiyatrolarında yemeğli oyunculuğa başlayıp gece oyunlarında rol alınca tiyatrodaki abilerimiz çalıştıkları yönetmenlerle beni tanıştırdılar. Şehir tiyatrosunda ilk oyunum Yunus Emre'dir, 1974-75 sezonu. İlk filmim Cüneyt Arkın'ın oynadığı Yarınsız Adam. İlk set günümde çok heyecanlı ve aşırı dikkatliydim. Hata yapmak istemiyordum. Bunu fark eden yönetmen beni rahatlattı. Bol provalı bir çalışmadan sonra çekime geçildi. Yönetmen çıkardığım işten çok memnun kaldı. O anı unutamam der. Sileceksin lan, pırıl pırıl edeceksin şurayı da, hadi. Şurayı bir daha sil. Lan deliği de sil lan. Yeşilçam piyasası tiyatro sanatçılarına sinemada pek rağbet etmez diye düşünür Mehmet Bulduk. Şimdiki gibi değildir durum. Şimdi tam tersi. Tiyatrocu değilsen hiçbir işte çalışamazsın. Yeşilçam'da önce filmciler, sonra tiyatro oyuncuları gelir. Bunun sıkıntısını yıllarca çektim der. Mehmet Bulduk oynayacağı rolü ince eleyip sık dokuyan bir oyuncudur. İşkolik bir yanı vardır. Yorgunluk nedir bilmem. Çılgınlar gibi çalışırım. Çalışmaya girdiğim zaman asosyal bir insan olurum der. Rol hazırlığını son dakikaya bırakmaz. Sete ezbere gider. Ezberlemek tiyatronun vermiş olduğu bir disiplindir ona. Onun için sette bana sufle vermezler der. Bu saatte yatılır mı lan? Hem de soyunmadan. Nedir bu haliniz? Otura azdınız mı? Şu pisliğinize bakın. Müberra teyzenin hakkı var, adam olmazsınız siz. Hadi çabuk dışarı. Adam olmazsın sen be! Mehmet Bulduk'un en önemli filmlerinden biri, Erkek Güzeli Sefil Bilo filminde oynadığı Sümüklü Sülo karakteridir. Bu filmde nasıl rolü aldığını şöyle anlatır. Bu filmin bende özel bir yeri ve anısı var. Şehir tiyatrolarından Münir Özkul ve Şener Şen'le oyunda beraberiz. Bir gün Münir Özkul bana "Gel seni Ertem Eğilmez'e götüreyim" dedi. İlyas Salman da şehir tiyatrosundaydı. Hep beraberdik. Ertem Eğilmez'in Gümüşsuyu'ndaki evine gittik. Beni tanıştırdılar. Ertem Eğilmez beni görür görmez İlyas Salman'ın filminde rol verdi. Ben teşekkür ederek senaryomu alıp dışarı çıktım der. Ulan Sülo, gebertin değil mi o Bilo namussuz seni? Gel seni bir öpem. Aha! Bilo, siktir lan. Mehmet Bulduk'un diğer bir oynadığı önemli rolü ise Ferdi Tayfur'la birlikte oynadığı Benim Gibi Sevenler filmindeki rolüdür. Sinema yapımcıları artık Mehmet Bulduk ismini iyi biliyorlardır. Hulki Saner Benim Gibi Sevenler filminde oynamam için teklif getirdi.
Beni sinemada çok tutardı. Onun için özel bir oyuncuydum. Aramızda böyle güzel bir elektrik oluştu diye konuşur. Ben sinemada ve televizyonda hep seçici oldum diyerek hep iyi işlere imza attığını söyler. Keşke oynamasaydım dediğim bir iş olmadı diye de ekler. Yaptığı bütün işleri severek yapar. Oy yandım anam parmağım. Aman kusura bakma kardeş, iş kazası. İş kazası değil, aşk kazası, aşk kazası. Oy! Mehmet Bulduk, Yeşilçam'ın birçok emektar oyuncusunun yaşadığı sıkıntılara üzüldüğünü belirtir. Benim gibi çok yetenekli bazı oyuncular her nedense hak ettiği yere gelemedi. Bunun adı belki beceriksizlik, belki de kısmetsizlik. Adını koyamadığım bir şey. Şunu çok iyi biliyorum ki hangi projede rol aldıysam oynadığım rolle hep akılda kaldım. Adımdan söz ettirdim piyasada der. Mehmet Bulduk daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşünür. Ben şu an bulunduğum yeri hak ettiğimi düşünmüyorum. Çok daha iyi olabilirdi. Çünkü öyle bir yeteneğim. Ben şu an piyasada star olan oyunculardan 1000 kat daha iyi oyuncuyum diye konuşur. Oyunculuk yapmanın çok zor olduğunu düşünür. Özellikle Türkiye koşullarında bunun daha da güç olduğunu belirtir. Bu işi yapmak isteyen genç yeteneklere tavsiyem, seviyorlarsa bu mesleği seçsinler. Fedakarlık yapacaklarsa, açlığa, tokluğa katlanacaklarsa, sabırlılarsa yapsınlar. Bu özelliklere sahip değillerse bu mesleği seçmesinler. Sonra acı çeker, üzülür ve dönüşü olmayan bir yola girmiş olurlar. Bir dönem Yeşilçam'da çok önemli filmlerin çekildiğini, o dönemin oyuncularının ve yapımcılarının büyük kahramanlar olduğunu savunur. Özellikle yapımcıların kendi parasını filmlere yatırdığını söyler. Şener Şen, Kemal Sunal filmleri hala televizyonlarda yüzlerce kez dönüyorsa, hala o tazeliği, o sıcaklığı koruyorsa, seyirci hala ilk defa görüyormuş gibi izliyorsa, demek ki zamanında çok doğru işler yapılmış der. O dönemin sinema yaratıcıları toplumda çok iyi gözlemler yaptıklarını belirtir. O dönem oyunculukta usta-çırak ilişkisi vardır. Ustalar çıraklara her şeyi öğretir ve onlara evlatları gibi yaklaşır. Çıraklar da ustalara saygı gösterip öğrenmeye çalışırlar. Mehmet Bulduk, Seksek dergisi, Saklambaç dergisi ve Hürriyet gazetesinde fotoğraman oyunculuğu yapar. İstanbul Radyosu'nda Arkası Yarın, Aşk Tuzağı, Radyo Tiyatrosu, Doğum Günü Partisi, Özgün Oyunlar, Zafer Yıldızı, Çocuk Saati, Uzaya Yolculuk, Ağaç Sevgisi, Vazgeçilmeyen Tutku adlı radyofonik oyunlar yazar. İlaç firmalarında prospektüs seslendirmesi ve dublaj yönetmenliği de yapmıştır. Tiyatroda oynadığı oyunlar arasında Ayının Fendi Avcı'yı Yendi, Sokağa Çıkma Yasağı, Halay, Unutulan Adam, Savaş ve Barış, Oyunlarda Yaşayanlar, Ezogelin, Kafes Arkasında, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Romeo ve Juliet, Keşanlı Ali Destanı, Deli Eder İnsanı Bu Dünya, Lüküs Hayat, Genç Osman, Bizans Düştü, Hürrem Sultan, 4. Murat ve 12 Öfkeli Adam sayılabilir. Çeşitli radyo, TV ve reklam filmlerinde seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapar. Bunların arasında İnce İnce Yasemince, Hastayım Doktor, Şaban Asker'de, Felekten Bir Gece ve Ustura Kemal sayılabilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.